Hayatımı cehenneme çeviren, her günümü ayrı zehir eden ifrit yine karşımdaydı. Bu sefer ona yenilmeyecektim. Allah'ın bana vermiş olduğu en büyük silahımı kullanacaktım ama ondan önce derdinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu. İçimde ondan korkmamamı söyleyen bir güç beni daha da çok cesaretlendiriyordu. Sana amirden uzak dur demiştim. Şimdi dediklerime uymamanın cezasını çekeceksin. Benim olanı benden almanın bir bedeli var, pis insanoğlu. Aniden bedenimde hissettiğim uyuşma ile beni ele geçirmek istediğini anladım. İçimden besmele çekip zor da olsa üzerine doğru yürümeye başladım. Yüksek sesle Felak suresini okumaya başladığımda ağzımda hissettiğim kan ile iki büklüm oldum. Kan midemi bulandırırken ağzımdan yere akmaya başladı. Göremediğim cinler beni saçımdan çekip ifritin önüne getirdiler. Kollarımdan hala tutuluyordum. Bunu hissetmemem mümkün değildi. İfritin grimsi ve pis tenini görmekten midem bulanırken kokusu mide bulantımı gitgide arttırıyordu. Elleriyle saçımı tutan pis nefesini yüzüme vererek konuşmaya başladı. Aciz insanoğlu, benim gücüm karşısında ne yapabilirsin ki? Allah'ın izniyle senden daha güçlüyüm. Sen cennetten kollanın hizmetkarısın. Sen benim gücümün karşısında bir hiçsin. Sana amirden uzak dur dedim ama beni dinlemedin. Şimdi çek cezanı. Saç diplerimden başlayarak vücudumun aşağılarına doğru korkunç bir ağrı saplandı. Canım feci şekilde yanıyordu. Hareket etmek istesem de edemiyordum. Cinler hala kolumdan sımsıkı tutuyorlardı. İfrit gözlerimin içine nefretle bakıp başını sol tarafa çevirdi. Sen onun içine gir ve canını yak. Öyle bir yak ki o bedenden ayrılmak için ruhu bana yalvarsın dedi. Gözlerim dehşetle açılırken birden sol kulağıma giren şiddetli ağrıyla nefesim kesildi. İçime yayılan ateş her değdiği yeri sanki lav değiyormuş gibi yakıyordu. Acı birden sol koluma geçtiğinde gözlerimi sol koluma doğru çevirdim. Acıyan yerlerim simsiyah oluyor ve yanık et gibi kokuyordu. Çığlık atmak istesem de ağzımı açamıyordum. Bir cin ağzını açmama engel oluyordu. Gözlerimdeki yaşlar bile canımı yakmaya başlamışken duyduğum fısıltıyla başımı aksine doğru çevirdim. Gözlerini sımsıkı kapanmış, dudaklarını hareket ettiriyordu. Fısıltıyla çıkan sesi zamanla yükselmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Kulezi bırabbim felak, min şerri maalak, ve min şerri gazık niza ve kab, ve min şerri nefasatı fırkat, ve min şerri hasidin niza haset. Bismillahirrahmanirrahim. Kulezi bırabbin nasi, melekin nasi, ilahin nas, min şerri vesvaslan nas, eldezi vesvisi füsüdünün nas, minel cinneti ve nas. Aksen yüksek sesle dua okuyordu. Ben ise hala ağzımı açamıyordum ama içimden dua ediyordum. İfrit aniden korkutucu gözlerini gözlerime mühürleyip elleriyle boğazımı sıkmaya başladı. Yüzündeki ifade acı çektiğinin göstergesiydi. Söyle o arkadaşına dua okumasın. Söylediğini duymamazlıktan gelerek gözlerimi kapattım. Fırsatını bulmuşken dua okuyacaktım. Başka türlü kurtulamazdım. Ağzımı açtığım anda yediğim darbeyle Aksen'in dizlerinin dibine düştüm. Hipnoza girer gibi dua okuyan arkadaşım Ayetel Kürsi okumaya başlayınca ifrit beni eliyle duvara doğru fırlatıp acı içinde bağırmaya başladı. Okuma, dua okuma. Aksen, ifrit dua okuma dedikçe bağırarak duaları okumaya devam ediyordu. Ben ise sırtımdaki acıyla mücadele ediyordum. Nefes almam bile çok güçleşmişti. Acı içinde yere yığılan ifrit kollarından tutularak önüme getirildi. Gözlerime öldürmek istercesine bakıyordu. Son sözlerini söyleyip ortadan kayboldu. Seninle görüşeceğiz pis insanoğlu. Şimdi gidiyorum ama bir dahaki gelişim çok acı olacak. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda Anıl ve Aksen endişeli bakışlarla bana bakıyorlardı. Başımı ovup yattığım koltuktan biraz da olsa doğruldum. Sık çıkan sesimle konuşmaya başladım. Siz ikiniz iyi misiniz? İyiyiz. Asıl sen nasılsın? İyi misin? Çok canın yanıyor mu? Biraz belim ağrıyordu. Halsizdim ama çok da önemli bir durumum yok. Bizimkiler uyanmak üzeredir. Anıl'ı kimse görmeden gitmesi gerekiyordu. Yok, acımıyor. Sen git artık, iyi olacak. Komşulardan gören olmasın. Anıl anlayışlı başını olumlu anlamda salladı ve alnıma sıcacık bir öpüş kondurarak sıkıca sarıldı. Eve gideceğin zaman haberim olsun. Ben de sizinle geleceğim. Tamam, Anıl beni yanlış anlamadın değil mi? Ben içeride odadayım. Son eşyaları da bavula yerleştireyim. Sonra görüşürüz Anıl. Görüşürüz Aksen. Aksen bana göz kırpıp odanın kapısını açtı ve içeriye girdi. Anıl beni kendisine doğru çekip saçlarıma bir sürü öpücük kondurdu. Ben de utansam da kollarımı beline dolayıp başımı göğsüne yasladım. Eftelya, ne olursa olsun benimle konuşurken açık ol, tamam mı? Ben senin sevgilinim. Utanman gereken son kişi bile değilim. İçimdeki duyguları frenlemeye çalışırken aklımda bir sürü cevapsız soru kaldı. Bu çocuğu ben ne zaman bu kadar çok sevdim? Bu kadar kısa sürede nasıl güvendim?
Bu yaşadıklarım aşk mıydı? Yoksa gelip geçici bir rüya mıydı? Aslında aklımda bir soru daha vardı. Ya beni bir gün bırakıp giderse? Bu yaşadıklarıma dayanamaz, beni terk ederse? Ben o zaman ne yapacaktım? Anıl kollarını daha da sık sararak beni içine hapsetmek istercesine sarıldı. Bu sarılışı aklımdaki tüm soruların cevabını veriyor gibiydi. Eftelya, annen sesleniyor. Aksinin seslenmesiyle hızla ayağa kalktı. Anıl fırsattan yararlanıp dudağıma küçük bir öpücük kondurdu ve balkonun demir korkuluklarına tutularak aşağıya doğru inmeye başladı. Sonunda yere indiğinde el salladı ve evine doğru yürümeye başladı. Ben de odama girip eşyalarımı son defa kontrol ettim ve etrafı toparladım. Aksen ile 10 dakikanın sonunda birlikte mutfağa indik. Tüm ailemi masaya oturmuş, çoktan kahvaltılarını yapmaya başlamış olarak buldum. Biz de Aksen ile yan yana oturup herkese günaydınlaşıp sonra kahvaltımızı yapmaya başladık. Kızım, kendine dikkat et, olur mu? Her zaman telefonlarımıza geri döneceksin ve sana günün her saatinde ulaşacağız. Tamam anneciğim, söz. Zaten hafta sonları geleceğim. Haydi üzülme artık. Annemden sonra babam ve kardeşimle vedalaşıp valizlerimi önceden arabaya yerleştiren taksiciyi daha fazla bekletmemek için Aksen ile arabaya bindik ve yol almaya başladık. Gönderilen Anıl. Canım, biz yola çıktık. Evimin adresini aşağıya yazıyorum. Orada buluşuruz. Anıl'a mesaj attıktan sonra başımı yan tarafa çevirdim. Aksen kulaklıklarını takmış, çoktan transa geçmişti. Ben de kulaklıklarımı takıp müziğin dünyasına kendimi bıraktım. Özellikle bugün yaşadıklarımdan sonra buna çok ihtiyacım vardı. Bir saat sonra evimin kapısının önünde durmuştum. Heyecan ve korku karışımı bir duygu ile arabadan inip valizleri çoktan indiren taksi şoförüne parasını verdim. Aksen ile birlikte valizleri kapının önüne kadar sürükledik. Anahtarımla kapıyı açtım ve yavaş adımlarla içeriye girdik. Valizleri içeri taşıdıktan sonra 3 defa anahtarı çevirerek kapıyı kilitledim. Derin bir nefes alarak salona girdim. Aksen çoktan koltuğa uzanmıştı. Kahve içer misin? Senin o güzel ellerinden olursa içerim tabii ki bebeğim. Küçük bir kahkaha atıp sağa doğru ilerledim. İlk önce su ısıtıcısını ve birkaç bardak ve kaşığı yıkadım. Su ısıtıcısını fişe takıp suyunu doldurup kaynamasını bekledim. Dolaptaki kahveyi ve süt tozunu bardaklara koydum. Su kaynayınca da bardakları ilave edip bir tanesine şeker attım. Ben sade seviyordum. Salona gittiğimde Aksen telefonla konuşuyordu. Sessizce kahvesini önündeki sehpaya koyup karşısındaki koltuğa geçip oturdum. Telefonumu cebimden çıkarıp gelen mesajı okumaya başladım. Gönderen Anıl. 1 saat sonra yanınızdayım canım. Gülümseyerek telefonu cebime geri koydum ve Aksen'i dinlemeye başladım. Evet hocam, size anlattığım gibi ben dua okuduğum için bana bir şey yapamadılar ama Anıl ve Eftelya'yı bayıltacak düzeye getirdiler. Tamam hocam, dediğinizi söyleyeceğim. Hayırlı günler. Aksen telefonu kapatıp hızla yanıma geldi ve eliyle boynumu kontrol etti. Senin muskan nerede? Hoca, o muskanın içindeki dualar onu bir süre daha olsa koruyacaktı dedi. Elimle kontrol ettiğimde yoktu. Galiba banyoya giderken çıkarmıştım ya da başka bir şey olmuştu, bilmiyorum. Bilmem, galiba banyo yaparken çıkardım. Sonra da bir yerde unuttum, hatırlamıyorum. Belki de başka bir yerde düşürdüm. Aferin sana Eftelya, aferin. Aksen sinirle yerine oturup eline aldığı fincandaki kahveyi içmeye başladı. Ben ise içimdeki sıkıntıyla baş etmeye çalışıyordum. Bana bak Eftelya, bu çocuk oyuncağı değil. Daha bu gece neler yaşadığının farkında mısın? Bu ifrit midir her neyse senin peşini bırakmayacak. Onların kurtulana kadar sabırlı olup hoca ne derse harfiyen yerine getireceksin. Anladın mı beni? Tamam, anladım Aksen. Artık sağlıklı düşünemiyorum. Her şey üst üste geliyor, dayanamıyorum. Tamam, her şey bitti derken yeniden başlıyorum. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Kuzum benim, kıyamam sana. Ne olur sabret, az kaldı. Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Aksen yanıma geldi ve boynuma sıkıca sarıldı. Ben de kollarımı boynuna dolayıp sıkıca sarılmıştım ki kapının zili çaldı. Gözyaşlarımı silerek koltuktan kalktım ve kapıyı açtım. Karşımda Çağlar'ı buldum. Meraklı gözlerle bana bakıyordu. Sabır dileyerek kapıyı tam kapatacaktım ki elleriyle engelledi. Evine hoş geldin Eftelya. Seni burada görmeyi çok özlemişim. Ben seni hiç özlemedim Çağlar. Artık beni bir rahat bırak. Gözleri sinirden kocaman olan Çağlar sözlerini bastırarak söyleyip tehdit edercesine konuşmaya başladı. Sen de bir gün beni özleyeceksin Eftelya. Sabır dileyerek ellerimi yumruk yapmış, kendimi sakinleştirmeye çalışırken duyduğum ses ile içimde bir panik duygusu peydah oldu. Hayatım, Çağlar, hayırdır siz burada ne konuşuyorsunuz böyle? Korkuyla bir Anıl'a bir de Çağlar'a bakmaya başladım. Çağlar'ın yüzü şaşkınlık ve öfke karşıma bir hal almıştı. Hayrola Anıl, senin burada ne işin var?
Çağlar'ın sorusuyla Anıl elimden tutup öptü ve gülümseyerek Çağlar'ın sorusuna cevapladı. Eftelya hastaneden çıktığından beridir sevgiliyiz. Sevgilimin evine gelmem kadar doğal ne olabilir? Çağlar afallamış ve dengesini kaybetmişti. Düşmemek için duvara tutunduğunda nefret dolu gözleriyle bir süre gözlerime baktı. Sesini toparlayıp konuştu ve yanımızdan ayrıldı. Tebrik ederim ikinizi de. Çok yakışıyorsunuz kardeşim. Allah devamını erdirsin. Şimdi gitmem lazım. İşlerim var. Görüşmek üzere. Çağlar'ın gidişini izlerken gözlerim korkuyla ellerine takıldı. Parmaklarını kıracakmış gibi yumruk yapmıştı. Bu siniri hiç hayra alamet değildi. Çağlar adımlarının her birini öfke ve intikam duygusuyla atıyordu. İçindeki sinir gitgide çoğalıyor ve bedenini her geçen saniye ele geçiriyordu. Gideceği adres çoktan belliydi. Anıl ve Eftelya iki imkansız bir araya nasıl gelebilmişti? Böyle bir şeyin olması mümkün müydü? Peki Anıl buna nasıl cesaret etmişti? Olacaklardan hiç mi korkmuyordu? Çağlar hızla arabasının kapısını açıp bindi. Kapıyı öyle şiddetli kapatmıştı ki araba sallanmıştı. Başını direksiyona yaslayıp sakinleşmeye çalıştı ve aklındaki düşünceleri toparlayıp yola koyuldu. Eftelya'yı ilk kendisi görmüştü. Onu ilk kendisi sevmişti. Her ne olursa olsun Eftelya'yı anına kaptırmayacaktı. Bunun için gerekirse her şeyi feda etmeye hazırdı. Yaklaşık bir saat sonra ormanlık alana geldi. Arabayı rastgele bir yere park edip seri hareketlerle indi ve eve doğru yürümeye başladı. Attığı her adımda içi biraz daha huzursuzlanıyordu ve kulağına bilmediği dilde fısıltılar gelmeye başlamıştı. Eski ve döküntü olan iki katlı evin kapısının önüne geldiğinde derin bir nefes alıp kapıyı 3 defa vurdu. Kapı yavaşça kendiliğinden açıldı ve içeriye girmesiyle şiddetli bir şekilde kapandı. Korkmadım dese yalan olurdu. Merdivenlerden yavaşça yukarıya çıkmaya başladığında çıkan o gıcırtı sesleri çok sinirini bozuyordu. Böyle seslerden her zaman nefret etmişti. Yukarı kata geldiğinde birkaç kapı kendisini karşılamıştı. Hocanın siyah kapılı odada olduğunu bildiğinden adımlarını o yana doğru yönlendirdi ve kapıyı sertçe açarak içeriye girdi. Neredeyse karanlık ama mumlarla aydınlatılan odada kasvetten başka hiçbir duyguyu barındırmıyordu. Gözleriyle aradığı Hasan Hoca'yı her zamanki yerinde kendisine dik dik bakarken buldu. Sinirlerine hakim olmaya çalışarak hızla gidip karşısındaki mindere oturdu. Şu an kalkıp boğazına yapışmamak için kendisini çok zor tutuyordu. Hasan Hoca gözlerini sağına doğru döndürüp sol eliyle dur işareti yaptı. Bir şeyler dönüyordu. Çağlar anlamıştı ama ne olduğunu bir türlü çözememişti. "Hayrola Çağlar, seni buraya getiren şey nedir?" Çağlar hocanın kendisine yönelttiği soruyla daha fazla dayanamayıp kahkaha atmaya başladı. Bu adam kendisiyle dalga mı geçiyordu? Hiçbir şeyden haberi yok muydu? "Gülme de ne oluyor anlat." Çağlar aniden kahkaha atmayı kesip bağırarak konuşmaya başladı. Yapacakları konuşma hiç iyiye gitmiyordu biliyordu ama başka bir çaresi de yoktu. Olanları teker teker anlattı. Çağlar anlattıkça Hasan Hoca'nın kaşları çatılıyordu. Bu iyiye işaretti. Amir'in sonu gelmek üzereydi. "İşte sana anlattığım gibi hoca. Eftelya ile Amir birlikteler. Ne yapacaksın, ne edeceksin bilmiyorum ama Eftelya'yı Amir'den kurtarman ve bana aşık etmen gerekiyor. Anladın mı beni? Eftelya sadece benim olmalı. Sadece benim." Çağlar'ın bağırmasıyla ağzının bir el tarafından kapatılması biri olmuştu. Hasan Hoca ilk önce iyice önündeki sineye yaklaştı. Eline aldığı kalem ile önündeki kağıda bir şeyler çizip dua okuyarak yarısını suya batırdı. Diğer yarısını da mumlardan birisinin alevine tutup yaktı. Birden odadaki bütün alevler sallanmaya başladı ve hafiften bir rüzgar esti. Çağlar başını camın olduğu tarafa çevirdiğinde camın kapalı olduğunu gördü. Ağzı hala kapalı olduğu için ne olduğunu soramıyordu. Hasan Hoca İbranice olarak "Ey şeytanın yardımcıları, bana amirden haber getirin" demesiyle kağıda attığı suda bir hareketlilik oldu ve gözlerini suya dikip fısıldamaya başladı. Çağlar Hoca'nın ne gördüğünü, ne dediğini çok merak etse de beklemeye devam etti. Eninde sonunda kendisini açıklayacaktı. Bir süre sonra Hasan Hoca aniden gözlerini Çağlar'ın gözlerine kilitledi ve konuşmaya başladı. "Benim en güvendiğim dinim bana ihanet etmiş. Bir insana aşık olmuş ve insan kılığında onunla ilişki kurmuş. Bunu doğruladılar." Çağlar soru sormak istiyordu ama bir el hala ağzını kapatıyordu. Hoca halinden anlamış olacak ki bir işaretiyle Çağlar'ın dudaklarını serbest kalmıştı. "Buna nasıl izin verirsin? Nasıl? Şimdi ne olacak? Eftelya'yı onun elinden kurtarmamız gerek." Hoca sakince ayağa kalktı ve yarısı çöküp hanesine gidip eline bir kitap alarak geri döndü. Kitabın sayfalarını karıştırdıktan sonra parmağıyla takip ettiği satırları fısıldayarak okumaya başladı. O okudukça mumların üzerindeki alevler yeniden hareketleniyor, duvarlardan çatlama sesleri geliyordu.
Çağlar ne olacağını merakla beklerken yerin sallanmaya başlamasıyla korkuyla oturduğu yere iyice tutundu. Bir zaman sonra duvardaki çatlamalar ve yerin sarsılması şiddetlenip son raddeye ulaştı. Çağlar'ın yerinde durması iyice güçleşmişti. Etrafında beliren karartılarla aldığı nefesi de alamaz hale gelmişti. Birden güçlü bir çığlık koptu ve bir karartı önüne doğru hızla düştü. Yavaş yavaş belirginleşip ayağa kalktı. Hoca da elinde kitap ile ayağa kalkıp o karartı İbranice dilinde konuşarak bağırmaya başladı. "Bunu nasıl yaparsın Amir?" Amir sinirli gözlerle Hasan Hoca'ya bakıp bağırarak karşılık verdi. "Ben bir şey yapmadım. Sen bana ihanet ettin Amir. Bana karşı çıktın. Büyüde yapman gerekenleri yapmadın ve bir insana aşık oldun." Amir Hasan Hoca'nın her şeyi öğrendiğini anladı. Çağlar'ı bu gece yerden yere çarpıp rüyalarına Azrail olarak girse haklıydı. "Sana ihanet etmedim. Eftelya'ya aşık oldum. Bu bir cin olduğundan Eftelya'nın haberi var mı Amir? Bir cin olduğundan Eftelya'nın haberi var mı Amir?" Amir aniden delirmiş gibi davranmaya başladı. Çığlık atarak konuşuyor, bir yandan da etrafı dağıtıyordu. Her yer birbirine girmişti. "Hayır, yok ve olmayacak da. Şansını kaybettin Amir. Bundan sonra senin görevine Cuhen devam edecek. Eftelya Çağlar'ın olacak. Sen de hiçbir şey yapmayacaksın. Hayır, bunu yapamazsın. Ona zarar veremezsin. Eftelya benim. Onu ben seviyorum. Benim olacak. Benden almanıza izin vermem. Ona zarar gelmesine izin vermem." Amir hızla Çağlar'ın boğazına yapıştı ve bedenini duvardan duvara çarpmaya başladı. Amir'in elleri kor gibiydi ve Çağlar'ın canını oldukça yakıyordu. Hasan Hoca hiçbir şey yapamadan minderinde oturuyordu. Onun için önemli olan tek şey cebine giren paraydı. Amir Çağlar'ı burada öldürürse umurunda olmazdı. Çağlar yere sertçe düştüğünde Amir üzerine çıkarak boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta zorlanan Çağlar'ın gözleri Amir'in sinirden siyah renge dönen gözlerinden bir saniye olsun ayrılmamıştı. Birkaç dakika sonra daha fazla dayanamayan Çağlar'ın hatırladığı son şey ise Amir'in pis sırıtışıydı. Aksen ile birlikte salonda oturmuş televizyon izliyordu. Ama bir saat bile kalmadan acil işi çıktığı için gitmek zorunda kalmıştı. Giderken çok garip davranmıştı. Bir şeyler olduğu belliydi ama söylemediği için zorlamak istememiştim. Efteye gelsen mutfaktayken ben hocayla yeniden görüştüm. "Yarın okul çıkışı yanına gidiyoruz." "Tamam" anlamında başımı salladım. Nedensizce hocaya gitmek istemiyordum. İçimde bir sıkıntı vardı. "Kuzum, ben gitsem korkar mısın? İstersen annemleri arayıp izin alayım." "Yok kuzum, git sen. Ben bakarım başımın çaresine. Bir şeycikler olmaz." "Tamam kuzum ama bir şey olursa ya da korkarsan arayacaksın beni, tamam mı?" "Tamam dedim ya kuzum, merak etme. Biliyorum endişeleniyorsun ama yeniden eski hayatıma dönmem gerekiyor." Aksen çantasını alıp kapıya çıktığında da konuşmamıza devam ediyorduk. "Kendine iyi bak kuzum." "Sen de bir tanem. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz." Aksen mahallenin otobüs durağına doğru yol almaya başladı. Ben de derin bir nefes verip kapıyı kapattım. Arkama dönüp salona doğru gidecektim ki gördüğüm şeyle resmen yerimde çivilenip kaldım. Boyumdan biraz daha uzun, grimsi rengindeki teniyle yeşil ve siyah arası gözleri olan bir cin gülümseyerek bana bakıyordu. Gözleri o kadar güzeldi ki beni çoktan etkisi altına almıştı. Hiçbir şey yapamadan sadece yerimde duruyordum. Benden ne istiyordu? Nefeslerim titrek bir hal alırken karşımdaki cin konuşmaya başladı. "Ben geldim Eftelya." O ismimi nereden biliyor diye düşünüyorken asıl sözleri yıldırım misali aramıza düşmüştü. "Ben Amir Eftelya. Senin asıl sahibinim." Yaşadığım korkunç olayların bir an önce son bulmasını istiyordum. Daha ne kadar böyle sürecekti? Daha ne acılar yaşayacaktım? Karşımdaki cinin sesi kulaklarıma dolarken ben bunun bir kabus olmasını istiyordum. Öyle söylediğini bir defa daha hatırlayıp sustu. "Ben Amir Eftelya. Senin asıl sahibin." Ne diyordu bu? Ne sahibinden bahsediyordu? Böyle bir şey olamazdı. Cin olduğunu biliyorum. Benden ne istiyorsunuz? Yetmedi mi yaptıklarınız? Ben sana aşık oldum ve seni istiyorum. O sana yapılanlarla bir ilgim yok. Duygularımla yaslandığım kapıdan aşağıya doğru kayarak yere oturdum. Dizlerimi kendime doğru çekip kahkaha atmaya başladım. Şu an delirsem yeriydi. Filmlerde kahkaha atarak izlediğim sahneyi birer birer yaşıyordum. İşin daha da vahim bir tarafı vardı ki korkmam gereken ben bir cin ile normal muhabbet sohbet ediyordum. Üstüne yetmiyormuş gibi bir de gülüyordum. Sinirlerim çok bozulmuştu. Amir denilen cin yavaşça yanıma gelip elleriyle yüzümü kavradı. Gözlerime baktığında içimde ansızın bir sıcacık duygu hissettim. İki nefesi yüzümde yangın etkisi yaratırken duygularım karman çorman olmuştu. Bir cin beni seviyordu. Peki ama nasıl sevmişti? Hani böyle şeyler sadece korku filmlerinde ve kitaplarda oluyordu? Sana nasıl aşık olduğumu söyleyemem Eftalya ama bundan sonra seni bırakmayacağım. Her zaman yanında olacağım. Sen istesen de istemesen de. Sen artık benimsin.
O eline yakılan kınada onun ispatı. Gözlerim şaşkınlıkla büyümüş, onun rengini çözemediğim gözlerinde kaybolmuştu. Nasıl yani? Rüyamdaki o pelerinli cin Amir miydi? Evet, o pelerinli cin bendim Eftelya. Sana bir süre daha gözükmeyecektim ama yanımda olman gerekiyor. Seni bir süreliğine buradan götüreceğim. Büyük tehlike altındasın. Kuruyan boğazımı tükürüğümü yutarak ıslatmaya çalıştım. Neden tehlike değil? Neler oluyordu? Beni nereye götürecekti? Bunları sormam lazımdı. Tam ağzımı açıp konuşmaya başlayacakken Amir kor gibi yanan dudaklarıyla alnıma bir öpücük kondurdu. Nedensizce hoşuma gitmişti. Ya da ben gerçekten kafayı yemek üzereydim. Ben Anıl'ı, ailemi, aksini bırakıp bir yere gidemezdim ki. Hem okulum vardı. Eğer derslere girmezsem sınıfta kalacaktım. Hem de bir cine nasıl güvenebilirdim ki? Ne olursa olsun gidemezdim. Çocuk bana yalan söylediğini nereden bilebilirdim? Ya da bir şey yaparsa. Aklımda bir sürü soru yer edinirken Amir aklımdaki sorunun cevaplarını söylemeye başladı. Bunu nasıl başarıyordu? Eftelya, bir gün sana her şeyi anlatacağım ama seni korumam için benimle gelmen lazım. Seni başka türlü koruyamam. Aniden onu ittirip ayağa kalktım. Bu kadarı yeterdi. Beni neyden koruyacağını bilmeden onunla gelmemi istiyordu. Gitmeyecektim. Gerekirse Anıl yanımda kalırdı ya da annemlerin yanına geri giderdim. Ama onunla hiçbir yere gitmeyecektim. Yüksek sesle her kelimemin üzerine basa basa konuşmaya başladım. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum, anladın mı? Şimdi nereden geldiysen oraya geri dön. Benim Allah'tan başka kimseye inancım, güvencim yok. O beni her şeyden korur, anladın mı beni? Şimdi defol git hemen. Amir beni saçımdan tutarak kapıya yasladı ve simsiyah yeşil gözleriyle beni süzüp en son gözlerime odaklandı. Seni kimden korumam gerektiğini bir bilsen bana bunları diyebilir miydin Eftelya? Aslında şimdi seni kaçırırdım ama yapmayacağım. Sen bana kendin geleceksin. O zamanı sabırsızlıkla bekliyorum. Amir son sözlerini söyleyip merdivenlere yöneldi ve üst kata çıkıp ortalıktan kayboldu. Hızla salona geçip koltuğa oturdum ve başımı ellerimin arasına alıp biraz önce olanları düşünmeye başladım. Bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Saniyeler önce normal bir insanla konuşur gibi bir cinle konuşmuştum. Hem de bana aşık bir cinle. Peki şimdi ne yapacaktım? En iyisi Aksen'i aramaktı. O bir çaresini bulurdu. Telefonumu elime aldım. Tam Aksen'i arayacakken hızla kolumdan tutulup yere çarpıldım. Elimdeki telefonum da hızla yeri boylayıp paramparça olmuştu. Boğazımda hissettiğim bir el ile başımı kaldırdım ve onu gördüm. Simsiyah elleri ve kırmızı gözleriyle bana bakıyordu. Ateş saçan gözlerini bana sabitlemişti. Besmele çekmek için ağzımı açtığım esnada yediğim tokatla neye uğradığımı şaşırdım. Ağzımdan kan gelmeye başladı. Dişlerimin acısından artık ağzımı açamıyordum. Beni elleriyle havaya kaldırıp sertçe duvara çarptı. İşte o an çığlığım evin tüm duvarlarında yankılanmaya başladı. Sırtım çok ama çok acıyordu. Düştüğüm yere gelip simsiyah elleriyle saçlarımdan tuttu ve iğrenç nefesini yüzüme vere vere konuşmaya başladı. Tek duam Rabbimin sesimi duyması, beni bir an önce bu cinden kurtarmasıydı. Ah Eftelya, neden Amir'i dinleyip onunla gitmedim? Eğer dediklerimi yapmazsan sana çok yazık olacak. Şimdi beni iyi dinle. Anıl'dan ayrılacak ve Çağlar ile sevgili olacaksın. Senin kaderinde Çağlar var. Bunu ister kabul et, ister etme. Değiştiremezsin. Eğer Çağlar ile birlikte olmazsan ailenden bir kişiyi bile sağ bırakmam. Hepsine ayrı ayrı işkenceler yapar, öldürürüm. Ben Cuhen, kafir cin kabilelerinin en güçlü cinlerindenim. Benimle başa çıkamazsın. Hıçkırıklarım nefes almamı engelliyorken gözlerimden yaşlar sicim gibi akıyordu. Ne yapacaktım ben? Anılığı nasıl bırakırdım? Onu nasıl terk ederdim? Bu mümkün değildi. Ben Çağlar'ı sevmiyordum. Aksine ona karşı gün ve gün çoğalan bir nefret duyuyordum. Belki ya gerçekten aileme zarar verirse? Ya onları benden alırsa? Ben bu acıyla nasıl yaşardım? Ben çürük tahtalarla dolu bir köprünün üzerindeydim. Sağ tarafım cennet, sol tarafım ise cehennemdi. Önüme konulan bütün seçenekler cehenneme gitmemden yanaydı. Cennete hasret kalacaktım. Bunu çoktan anlamıştım. Kabul etmekten başka bir çarem yoktu. O kazanmıştı. Anıl'a da aileme de benim yüzümden bir zarar gelmesini istemiyordum. Yavaşça başımı kaldırıp yüzüne baktım. Acımasızlık her zerresinden okunuyordu. Nefesimi düzene sokmayı nihayet başardığımda tam ona cevabımı verecektim ki üzerimden havaya kaldırılıp hızla duvara çarpıldı ve yere düştü. Korkudan ne yapacağımı bilemiyordum. Sadece karşımdaki manzaraya boş boş bakıyordum. Yanılmıyorsam Amir beni kurtarmaya gelmişti. Buna sevinmeli miydim bilmiyordum. Onlar kendi aralarında konuşurken ben sadece Amir ve Cühen isimlerini anlıyordum. Hemen buradan git Cühen. Sen bana ne zamandan beri emir verir oldun? Eftelya'ya zarar verdiğin andan itibaren Cühen.
Hemen burayı terk et ve bir daha da Eftelyan'ın yanına yaklaşma. Amir, sen bana emir veremezsin. Aciz bir insanoğlu için kendini yakacaksın. Hasan Hoca'ya nasıl karşı gelirsin? Ya şimdi benimle bir olur büyünün gerektirdiği gibi Eftelyan'ın Çağlar'a aşık olmasını sağlarsın ya da buradan ölün çıkar. Eftelya yine Çağlar'ın olur. Böyle bir şey olmayacak Duhen. Eftelya benim. Ona kınasını yaktım. Artık benim nişanlım. Yakında da düğünümüz olacak. Onu Çağlar'a vermeyeceğim. Ne senden ne de Hasan Hoca'dan korkmuyorum. Ya şimdi buradan gidersin ya da olacaklara karışmam. Bağırışları gittikçe artarken Amir aniden Cühenna'yı duvara çarptı. Cühen kısa bir an sersemlese de yerinden kalkıp Amir'i sertçe yere itti ve üzerine çıkıp yumruklamaya başladı. Her yumruğu biraz daha sertleşiyor ve Amir'in acısına acı katıyordu. Amir'in yediği her yumrukta gözlerimi kapatma ihtiyacı duyuyordum. Artık yapmam gerekeni yapacaktım. Ellerimi açıp zorla mesmere çektim. Zorlamamın nedeni aklımın karışması ve dilimin dolanmasıydı. Yanmaya başlayan avuç içlerime hızlı bir bakış attığımda yeniden kınalandıklarını ve kıpkırmızı olduklarını gördüm. Felak ve Nes surelerini okumaya başladığımda Amir'in ızdırabı daha da artmıştı. Onu ve kendimi kurtarmak için okuyordum. Başka çarem yoktu. Gühen her sure okuyuşunda yüzünü buruşturup sol göğsünü tutuyordu. Ayet-el Kürsi okuyup Esma-ül Hüsna'yı okumaya başladığımda sanki ruhum çekiliyordu. Gözlerim kararmaya başlarken sesler uğultulu bir şekilde kulağıma ulaşıyordu. Bayılmadan önce son hatırladığım Amir'in Gühen'i öldüresiye dövmeye başlamasıydı. Gühenler kabilesi. Gühenler kabilesi cinleri en kinci ve gaddar olan cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup ve insanlara büyü için yardım ederler. Bütün insanların korktuğu ve cinlerin de kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız ailenize musallat olurlar.